Bugün gündüz süresi, yani güneşin doğumundan batımına kadar sadece 1 saat 53 dakika olacak. Yarın bu süre 16 dakika, sonraki gün ise direkt 0. Yani güneş hiç doğmayacak. Kuzey Kutup bölgesinde Svalbard adasındayız. Birazdan bu gündüz süresi meselesini açıklayacağım. Bir yandan da gündüzün çok kısa olacağı bu günde kutup ayılarının yaşadığı bu adada kalkıp 30 kilometre uzaktaki terk edilmiş bir kasabaya gitmeye çalışacağız. Bugün hayalet kasaba Grumant'a gideceğiz. Dışarısı hala karanlık. Saat şu an sabah 7:30. Dışarısı eksi 11 derece. Güneş hala doğmadı. Güneş 11:40 gibi doğacak ve yaklaşık 1 saat 40 dakika gündüz olacak. Ondan sonra tekrar batacak. Biz saat 8 gibi çıkacağız. Güneş tepedeyken Grumant'a varmayı planlıyoruz. Sonra da dönüşe geçeceğiz. Plan bu ama dışarısı çok soğuk ve karanlık. Gündüz de çok kısa olacak. O yüzden Grumant'a varamadan geri dönebiliriz. Bakalım. Kafe lambasıyla çıkacağız. Yanıma 1 litre su aldım. Yarım litre de kahve. Yatırım tavsiyesi değildir. Siz daha çok alın. Ben kendimi biliyorum. Ben hiçbir zaman içemiyorum çok su. Yolun ilk başını bisikletlerle gideceğiz. Bisikletler şöyle. Şöyle küçük metal dişler var. Bunlar karda daha iyi tutunmasını sağlıyor. Geçen sefer tüfeği ben taşımıştım. Ben bugün çekime odaklanacağım. My gears also stopped working. Just frozen. I've never cycled in my life before, like with snow. Really? Never. It is an experience. Do you have spikes? No. Me neither, but it's okay. 4 kişi yola çıktık. 2 Alman çocuk, bir Finlandiyalı kız, bir de Türk ben. Günübirlik gidip dönmemiz lazım. Çünkü geceyi dışarıda geçirmeyi göze alamayız. Şu artık son sokak lambası. Sağda da kutup ayısı uyarı tabelasını göreceksiniz. Önceki videoları izleyenler bilir. Bu şu anlama geliyor. Buradan itibaren kutup ayılarından korunmak için silah taşımamız gerekiyor. Yani şimdi durup tüfeği hazırlamamız lazım ama tembellik edip biraz erteliyoruz. Şu an vites dondu. 6. viteste kaldık. Umarım çok yokuş çıkmaz, yoksa biraz zor olacak. A bit too warm. I've already started with this without a dark jacket. How is it going? I can change the gear. We are almost done with the cycling part. It's a bit hard on the bike. Yes, I can change the gear. You just have to go really fast, get in the flow. I'll try. We made it. Lise coğrafya derslerinde belki duymuşsunuzdur. Dünyanın eksen eğikliğinden dolayı kutuplarda 6 ay gece 6 ay gündüz oluyor diye. Bu tam kutup noktasında böyle ama orada kara olmadığı için kimse yaşamıyor. Kutup noktasının biraz aşağısındaki bu Svalbard adasında ise bu süre 4 ay. Yani kışın 4 ay boyunca güneş doğmuyor. Şu an aslında nehri geçiyoruz. Burası nehir. Nehir tamamen donmuş durumda. Çok rahat yürüyerek geçtik. Boynluğum buz tutmuş. Ucu taş gibi. Kas katı kesilmiş, böyle kalmış şu an. Silah taşımayacağım demiştim. Ama yine fişek taşıyorum. Tüfeği de diğer arkadaş taşıyor. Ama bu arada fişek taşımak kolay zaten. Asıl tüfeği taşımak biraz zor. O hem omuzunda taşıdığın için
tık da ağır yokuş yukarı çıkarken falan daha çok yoruluyorsun tüfekle. Fişek çok sorun değil, belinde duruyor hafif de zaten. What the fuck? Looks like in the snow they're even slower. Güneşin doğmadığı bu döneme geçiş kademeli bir şekilde oluyor. İlk başta sonbahar gelince önce güneş gittikçe daha aşağıdan doğup batmaya başlıyor. Her geçen gün bir öncekinden hissedilir seviyede daha kısa oluyor. Sonra ikinci aşama, eğer dağlık bir yerde yaşıyorsanız bir noktadan sonra güneş hep dağların arkasından doğup batmaya başlıyor. Yani artık güneşi pek göremiyorsunuz. Artık güneşi görebilmek için yüksek bir tepeye çıkmanız gerekiyor. Biz de şu an bu aşamadayız. Güneş doğdu bu arada. Şu dağın arkasında bir yerlerde sadece birkaç derece yükseliyor, tekrar geri dönüyor. O yüzden hani dağın arkasından hiç çıkmayabilir, hiç göremeyebiliriz. Bakalım. Yakın gibi duruyor ya, belki görürüz. Bu süreçte 3. aşamada güneş doğmamaya, yani artık ufuk çizgisini geçmemeye başlıyor. Birkaç gün içinde bu aşamaya gireceğiz. Kışın 4 ay boyunca güneş doğmuyor. Ama bu 4 ayın tamamı full karanlık geçmiyor. Şöyle ki bu 4 ayın başlarında ve sonlarında güneş her gün günde birkaç saat ufka yaklaşıp geri gidiyor. Bu birkaç saat boyunca hava alacakaranlık oluyor. Yani hani normal bir şehirde gün batımı sonrası hava hafif aydınlık olur ya, öyle oluyor. Ama son aşama bu 4 ayın ortaları, yaklaşık 2 ay artık tamamen karanlık oluyor. Yani gece ve gündüzün artık hiçbir farkı kalmıyor. Öğlen 12'de bile tamamen karanlık. Aha, sonunda şu direk gözüktü. Bu gördüğünüz direk dünyanın kuzey kutup noktası oluyor. Şaka şaka, rastgele direk lan. Dikkatli izliyor musunuz diye baktım. Tam kuzey kutup noktası vuruyor, o kadar da yakın değil. Orası kara değil zaten. Deniz ama donmuş, hani buz deniz. Kuzey buz denizi. Haritalarda direkt deniz gibi gösteriliyor orası genelde, çünkü ne kadarının buz olduğu yılın dönemine göre değişiyor. Kışın ta Svalbard'a kadar iniyor deniz buzu. Yazın bayağı bir kısmı eriyor. Şu an tekrar geri döndü. Güneş aşağı inmeye başladı. Bugün hiç göremedik. Birazdan gündüz bitecek. Şimdi Dele geldik. Çok karanlıklamadan Grumant'a inip sonra tekrar geri çıkabilirsek, sonra kalanını hafif karanlıkta gelsek de bir şey olmaz. Var ya, bu vadi bayağı dik ha. Yani inerken yine okey de çıkarken bu çok yoracak. Acaba şöyle sağdan mı gitsek, yoksa direkt vadinin tabanına inip tabanı mı takip etsek? İşte bir tık arkada kaldı. Buna da dikkat etmek lazım. Çok uzaklaşmamak lazım. Onlarda tüfek yok bu arada. Tüfek Finn'de, şu arkadaşta. Fişek de bende. Uzaklaşmak hoş değil. Şunlarda muhtemelen kutup tilkisi izlerim. Bu kutup tilkisi izlerini takip ediyorum. Şaka maka bayağı iyi bir yol takip etmiş. Ama tabi benim ağırlığım onunla fazla olduğu için bazen bastığım yer kırılıyor. Ama olsun, yine de iyi yol. Aha da bakın ne buldum. Rengeyi boynuzu. Yerde bulduğunuz rengeyi boynuzlarını almak serbest. Bu arada bu sadece boynuzlar için geçerli. Onun dışında hiçbir hayvan kalıntısını almak serbest değil. Sadece boynuzları almak serbest. Adadan da çıkarmak serbest. Ama götüreceğiniz ülkeye sokmak serbest olmayabilir. Deneyeceğim. Bakalım Almanya'ya sokabilecek miyim? Sonra bir de Türkiye'ye götürmek istiyorum. Bakalım Türkiye'ye sokabilecek miyim? Bilmiyorum ama şimdilik aldım. Az kaldı bu arada. Kurman şu aşağısı. These fox steps really help. It's not slippery on the fox steps. Can you attach this to my backpack? Yeah.
Yeah. Grumant, Svalbard'da kimsenin yaşamadığı terk edilmiş bir kasaba. Birinci Dünya Savaşı'ndan önce kömür madenciliği için kurulmuş, hatta bir dönem Svalbard'ın en büyük yerleşim yeriymiş. Ama sonradan 60'larda tamamen terk edilmiş ve neredeyse tüm binaları yıkılmış. Şu an hala ayakta olan sadece birkaç tane bina var. Buralarda da 60 yıldır kimse yaşamıyor. Var ya şimdi burada içeride bir kutup ayısı olsa çok kötü göte gelirdik ha. Ama yok. Şimdi Finn rengi eti getirmiş. Onu yiyeceğiz. Just 2 minutes without gloves, so crazy. I regret that I didn't bring some training ammunition. Could be fun to shoot at some. Yeah. Where do you buy those? Training You can ammunition. just buy it in the sports center. Oh. Quite expensive. Like 50 bullets, 70 euros. Hmm. Are you coming to the rifle refresher training on Tuesday? No, No? I think I have to study a bit. I'll try. That's pretty good actually. Want some barely warm coffee with milk? Yeah, sure. Did you see this town in Russia where the polar bears just took over the building? No, I don't know it. I have to send it to you later. Thanks. It's really cute. Usually they don't live in groups, but there they just decided to stay together in an abandoned town like this one. They are just looking out of the window, really curious. I saw the video of that one guy who almost got caught in Svalbard this year. Do you know it? With the snow scooter? Yeah, with the snow scooter, yeah. That's great. Fucking idiot. Why does he throw away the weapon? Like imagine the snow scooter would have failed. You Yeah. have 1 second to... Exactly know what you're talking about. In the comment section they make fun of the guy. They say, well, now the polar bear has the rifle. Perfect. Yeah, it looks great. Artık dönüş yoluna geçiyoruz. Durduğumuz an. Bir de burası rüzgarlı. Cidden çok soğuk olmaya başladı. Artık dönmemiz lazım. Zaten güneş de battı. Karanlıklayacak yani. We have to go sort of that way, yeah? Yeah. Down and follow the valley. Hello, YouTube. So only when you do stuff on vacation or something. Yeah. I take hours of footage and try to cut it down to 10 minutes. Şurası vadi. Björndalen. Ayı vadisi demek. Umarım ayıyla falan karşılaşmayız. Karanlıkta hiç hoş olmaz. Ama yani kutup ayısı da her gün görebileceğiniz bir şey değil. Hani gerçek bir tehlike. Ciddiye almanız, tedbir almanız gerekiyor. Ama rastlama ihtimaliniz de o kadar yüksek değil. Maybe we should go up again. I just want to check the map real quick. I think we went down too early, right? Yeah, you went a bit too early. How much? Not much, maybe 50 meters. Is it safe? Okay. Just hold on to the rocks. Okay, I have no idea how you're going to do without spikes. Nice. Do you want me to keep your spikes? No, Are you sure? yes. Okay. I think I'll manage. Let me see. Oops. No, it's fine. Okay, you're just fine. I think I was just scared. I've done some rock climbing before. Yes.
Evet, buradan sonrasını çekmemişim. Bitkin bir halde eve varıyoruz ve bence iyi bir uykuyu hak ettik.